10 Eylül'de Yunanistan sahil güvenlik botlarının Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyreden Komor Adaları bayraklı Anatolion adlı ticaret gemisine uyarı ateşi açmasının ardından Atina ile Ankara arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Türkiye'ye 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nın yanı sıra Kerpe ve Rodos adalarını ziyaret etti. Adanın kurtuluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla katıldığı etkinlikte Türkiye'ye yönelik olarak Yunanistan uluslararası hukuka göre komşularıyla yapıcı bir ilişki arayışındadır. Ancak gerekirse ulusal egemenlik haklarını etkin bir şekilde savunacaktır dedi. Kendisinin Rodos'ta katıldığı sempozyumda yaptığı konuşmada Ankara'nın iddialarını suçlayarak Rodos ve 12 adalarda yanlış ve desteksiz iddialar üreten ve ülkemizin egemenlik haklarını sorgulayan Türk provokasyonları yoğunlaşırken, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzalanmasının 40. yıl dönümünde bilimsel tartışma daha da önemli hale geliyor dedi. Rodos, Kerpe ve Meis adalarının 1947 Paris Barış Antlaşması'na göre askerden arındırılmış statüde olması gerekiyor. Ancak söz konusu adalarda antlaşmanın öngördüğü kolluk kuvvetleri haricinde zırhlı ve piyade birlikleri, kara ve hava üsleri yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür dedi. Haziran ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmaktan vazgeçmemesi halinde bu adaların egemenliği tartışılır diyerek söz konusu adaları istila etme ve savaşa girme tehdidinde bulunmuştu. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir konuşmada Yunanistan'a hitaben adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Türk ve Yunan burjuvazileri arasında 20. yüzyıldan miras kalan tarihsel çatışmalar, NATO'nun Ukrayna'da Rusya ile savaşının ortasında son aylarda şiddetlenmiş durumda. NATO'nun Ukrayna'daki savaş hedeflerinin Moskova'da rejim değişikliği, Rusya'nın parçalanması ve emperyalist güçlere tabi kılınması olarak tanımlanabilir. Türk burjuvazisi açısından potansiyel olarak olumsuz sonuçlarından korkan Ankara, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmıyor ve savaşın kısa sürede sonlanması için arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Dahası Yunanistan'ın Rusya'ya karşı önemli bir askeri üs haline gelmesi, ABD ve Fransa ile stratejik askeri bağlar geliştirmesi Ankara tarafından bir tehdit olarak görülüyor. Bu koşullarda Türkiye'nin enerji konusunda bağımlı olduğu Rusya ile ticaret, enerji ve askeri alanlarda bağlarını geliştirmesi NATO güçleri tarafından kabul edilemez görülüyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD'nin CAATSA yaptırımlarına uğramasına neden oldu. Bunun yanı sıra ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmama olasılığına karşı kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunu temin etmek mümkün diye konuştu. Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye'yi kullanıyor olma olasılığı, ABD ve Avrupa devletlerini giderek harekete geçiriyor. Perşembe günü Financial Times, ABD ve Avrupa Birliği ülkenin bankacılık sektörünün yasa dışı finans için potansiyel bir arka kapı olduğu endişesiyle, Rusya'nın yaptırımlarının delinmesini engellemek için Türkiye üzerindeki baskıyı artırıyor diye yazdı. Öte yandan Yunanistan mevcut savaş filosunu modernize etmek üzere 1,5 milyar dolarlık bir program kapsamında ilk 2 F-16 jetini geçtiğimiz hafta ABD'den teslim aldı. Associated Press'in haberine göre Atina'nın kuzeybatısındaki Tanagra hava üssünde sergilenen 2 F-16, 2027 yılı sonuna kadar gelişmiş elektronik, radar ve silah yetenekleriyle donatılacak 83 uçağın ilk sevkiyatını oluşturuyor. Hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis şunları söyledi. Meydan okumalara hazırlıklı bir şekilde karşılık veriyoruz ve bizi tehdit edenlere ve bir gece ansızın adalarımıza geleceklerini söyleyenlere, onları uluslararası hukukun kimin yanında olduğunun görüleceği gündüz gözüyle beklediğimizi söylüyoruz. Macron ise Fransa'nın Yunanistan'a koşulsuz destek verdiğinin altını çizerek, tekrar eden provokasyonlara ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulanmasına rağmen bunu yinelemek isterim.
Burada desteğimiz ve kararlılığımız tamdır dedi. İki ülke arasındaki gerilimler Mitsotakis'in geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan bu yana artıyor. Oradaki konuşmasında Mitsotakis, Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz kongre üyelerinden bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO'nun Güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum demişti. Yunan Başbakanı'nın siz kongre üyelerinden Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hala kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs'taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir sözleri ise ABD Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmıştı. Bu konuşmanın hemen ardından açıklama yapan Erdoğan, ABD'ye F-16'ları Türkiye'ye vermeyin telkininde bulunan Mitsotakis'e sert sözlerle tepki göstererek artık benim için Mitsotakis diye biri yok. Biz şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Mitsotakis düşünsün. ABD herhalde onun ağzına bakarak karar vermeyecektir ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2023 Mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. Ankara Moskova ile geliştirdiği askeri ilişkiler nedeniyle ABD'nin CAATSA yaptırımlarına uğrarken Yunanistan'daki ABD askeri üyeleri NATO'nun Rusya'ya karşı askeri konuşlanmasıyla uyumlu olarak artırılmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'la ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma yönündeki 2020 Eylül ayında aldığı kararın kapsamını genişletmesini şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının söz konusu karara ilişkin tepkisini tümüyle destekliyoruz. Açıklama şöyle devam ediyordu. Adadaki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek. Adada bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD'yi bu kararı gözden geçirmeye ve adadaki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz. Hem Türkiye hem de Yunanistan'daki burjuva basın milliyetçi retorikle kendi hükümetinin gerici jeopolitik çıkarlarını desteklemeye ve işçi sınıfını bölmeye çalışıyor. Bu şovenist demagojinin iki NATO ülkesi arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşme olasılığı oldukça ciddidir. NATO'nun Ukrayna'da NATO ile savaşı ve Balkanlarla Orta Asya'da genelinde askeri gerilimlerin yükselmesi durumu da körüklüyor. Peki siz yeni projelerimizin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmalı mı? NATO'dan ayrılmalı mıyız? Görüşlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.